Evet arkadaşlar, Suudi Arabistan'da bir metro istasyonu görmüş müydünüz? Bayağı temiz, çok basit, minimal bir şekilde yapmışlar. Bugün Riyad'da ikinci günümüz. Üçüncü günümüz de ikinci videomuz. Size Riyad'ın dışına götüreceğim. Burada bir turistik faaliyet varmış. Dünyanın sonu diye. Orayı göreceğiz ve çölü göreceğiz tabii ki. Suudi Arabistan'a gelmişken çölü görmemek olmaz. Evet, yolumu bulmam gerekiyor başta. STC'ye git dedi kız. Bu arada kadınlar çalışıyor bilette, bilet kontrolünde ve birçok yerde kadınlar çalışıyor. Hepsinin yüzü açık neredeyse. Bayağı değişmiş Suudi Arabistan. Önceden böyle değilmiş. Arkadaşlar aile diye ayrılmış. Bunlar bekar, single. Bekara giriyoruz tabii ki. Hüzün. Birinci sınıf var, aile var. Ailede erkekler de var bu arada ama yani çocuklar aile. Ve böyle saflar olarak üçe ayrılmış. Burada şimdi Acanta'ya ben geldim, onlar almadılar. Riyad şehrinin dışındaymış Acanta. Güzel de manzarası var. Ne kadar görebildiniz bilmiyorum. Evet arkadaşlar geldik. Oh ne güzel esiyor da Suudi güneşi şakaya gelmez arkadaşlar. Evet bir deve çiftliğine geldik. Çok tatlı. İki Alman hanımefendi var. Suudi Arabistan'ı dolaşıyor. Bir Polonyalı ve Koreli bir grupla beraberiz. Arabamız da bu. KSA Kingdom of Saudi Arabia. Suudi Arabistan Krallığı. Looking for food. Beyaz gördüm, o çok güzel ya. Baksanıza. Bunlar koyun. Bunlar çobanlar. Selamünaleyküm. Koç. Suudi koçlarını merak edenler için. Çöle bakın ya. Çöl kumunu görüyor musunuz? Çok sevdiğim kızıl Afrika toprağı da toprak ama bu kum. Oy ben sizi yerim. Gerçekten de yerim bu arada. Allah'ım ya ne kadar kötü. Niye yiyoruz ya? Yemememiz lazım. Keçiye bak nasıl bakıyor. Ne var, bir şey mi diyeceksin birader? Ne var? Problem mi var? He. Akıllı ol öyle işte. Çadırlarını kurmuşlar. Allah. Ne hayatlar ya. Gidiyor. Koyun, deve almak istiyorsanız buraya geliyorlar demek ki. Bir sürü çadır var orada da. Vay anasını satayım ya. Bunlara ne deniyor acaba? Arapça bu insanlara ne diyorlar? Yani çöl bedevisi derler ya. What do you call these people? Bedevi? Bedevi? Bedevi. How do you say Arabic? Bedevi? Bedevi. Yes. Bedevi. Abi fotoğrafını çekeyim şu abinin ya. Oha çok iyi fotoğraf. Eski fotoğrafçılık günlerimi hatırladım arkadaşlar. Ben YouTube'dan önce neredeyse 20 yıl boyunca dünyayı gezip fotoğraf çektim. Bolca'da tekrar gittiğimde fotoğrafları. Can I take photo? Okay. Thank you. Thank you. Çok güzel fotoğraf yakaladık da olmadı. İstemedi abim. Bizim Alman arkadaşlar fotoğrafçıymış. Bak fotoğrafı. Ne yapıyorsunuz? Ne yazık ki yanımda bir şey yok. Yeah. Çok güzeller. Beyaz beyaz. White camels. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yes. Thank you. Thank you. Şükran. Oh. Name koyun? No. What's name? Makru. Oh. Hocam, how are you? How are you my friend? Selamünaleyküm. Oh, çok güzel. Ha? US donkey. US. No.
Hadi bakalım. Şimdi çok kullanılmıyor ama siyahi gördükleri zaman, Afrikalı gördükleri zaman işte biz çocukken Arap derlerdi. Çünkü buradaki Araplar bazıları siyahi, muhtemelen de işte Yemen, Hicaz bu bölgelerden giden siyahiler, siyahi Arapları görünce o ikisi arasında bir karışma yaşanmış zamanında. Hala kullanan vardır ama genel olarak yani doğru değil. Çünkü Arap, Suriye'dekilere de Arap deniyor. Kuveyt, Dubai vesaire de Arap deniyor. Yani Arap deniyor değil de Arap. Arkadaşlar biliyorsunuz yıllardır seyahat ediyorum ve tüm gelirlerimizi Darüşşafaka'da depremden zarar görmüş öğrencilere burs olarak veriyoruz. Bu yolculuğumda bana Just English Dil Okulları inanılmaz yardımcı oldu ve hala oluyorlar. O sebeple Just English Dil Okulları'nın Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih etmenizi tavsiye edeceğim ve size küçük bir karşılaştırma yapacağım. Dil nasıl öğrenebilirsiniz? Dünyayı gezmek dışında ticarette, iş hayatında İngilizce artık çok önemli. Her şeyden önemli. Peki İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? İlk olarak üniversitelerin hazırlık bölümünde öğrenebilirsiniz. Şöyle dönüyorum. Arkadaki manzarayı da görün. 600 bin lirayla 2 milyon lira arası öderseniz üniversitelerin hazırlık bölümlerinde İngilizceyi size öğretebilirler. Bunun dışında Just English'te ya da herhangi bir dil kursuna giderseniz 80 bin ila 200 bin lira arasında dil eğitimi alabilirsiniz ya da çocuklarınıza aldırabilirsiniz. Ve üçüncü şıkta şöyle yapay zeka ile öğrenebilirsiniz. Evet, bu da size neredeyse 0 liraya patlar. Tabii ki Just English yapay zeka devrimini görmezden gelmiyor. Aynı zamanda yapay zeka destekli eğitim ile en iyi öğrenme yöntemini sunuyor. Series da. What's the name? My name is Rashid. Rajin. Yes. What? Jumali? Jumali Kojuvali. Kujuvali. Kojuvali. Kujuvali. Yes, in This is Chukur. from Çukur. Chukur. ah. Chukur. I see. Yeah. I know it's very popular in Oman Yes. and here too. Nice to meet you. Yes. Thank you. Welcome. Vamos, vamos! Şimdi bizi böyle bir alana getirdiler. Alanda ceylanlar var arkadaşlar. Yavru ceylan buralarda seni avlarlar. Anaydan babaydan. Ceylanlar ta orada. Ağacın altında bir sürü var da. Burada az. Gidiyoruz. Ceylanlardan bu kadar. Evet dostlar, bu turun ana durağına geldik. Burasına dünyanın sonu diyorlar. End of the world mu? Edge of the world mu? Edge of the world olursa dünyanın köşesi. End of the world. End of the world or edge of the world? Edge. Edge of the world. Evet arkadaşlar, dünyanın kıyısı ucu. Uçlarda yaşamak dünyanın sonu aynı zamanda tabii. Çünkü burada bitiyor işte. Bakın. Şimdi şöyle baktığınız zaman insanlar sanki denizi izliyormuş gibi ama uçsuz bucaksız bir çöl. Burası ama böyle topraktan bir çöl diyelim. O aşina olduğumuz sahradaki gibi. Tabii Suudi Arabistan'da bolca var ama bu bölümünde kumdan işte dunes neydi ya? Sand dunes. Onlar yok. Gözükmüyor. Güzelmiş ama baksanıza. Her güzel. Herkes oraya çıkıyor. Abi çok acayip ya. Nasıl rüzgar var ya. Şeye benzettim. Nazca çizgilerini anlatmıştım ya size bölümlerde. O arabaların çizdiği tekerlek şeyleri var ya da su mu artık araba mı? Tabii yağmur sezonunda burada su akmış belli. İzleri var. Nazca çizgilerinde Nazca halkının bıraktığı sadece uçaktan gözüken işaretler vardı ya. Oraya benzettim. Kum tepeleri ya. Sand dunes. Kum tepeleri işte. Doğanın, rüzgarın, depremlerin yarattığı sanat eserleri bunlar. Çinliler de iyi geziyor ha vallahi maşallah. Gezin yavrum gezin. Dünya size güzel. Şu kısım çok güzel ya. Bu da gerçekten verdiği hissiyat öyle ya. Uzun bir yoldan geliyor olsanız ha işte her şey bitti, dünyanın sonu burası dersiniz. Ha bitti. Uçsuz bucaksız bir çöl. Şu gölgemi gördüm. Ulan diyorum kim bu? Az önce önümde kimse yoktu. Paranoya oldum Allah'ıma yemin ediyorum ya. Ya o tarafta çok insan var baksanıza. Ben şu tarafa gideyim bakalım. Burada çok insan yok. Güzel bir patika var yürüyecek. Bu tarafı görelim biz. Ve... Abo çılgınlara bak. Ne kadar dibinde duruyorlar. İnanılmaz bir manzara var gençler. Ve genç kalanlar. Bu ne ya? Abi en ucuna kadar gidiyorlar ya. Ne gerek var abi ya? Beni üzüyorsunuz yani. Ben korkuyorum onlara bir şey olacak diye. Bende vertigo var ya. Ben bir ara yendim bu vertigoyu. 3000 metre volkana bile tırmandım. Ölümden döndüm.
Ondan sonra bir volkana da Guatemala'da tırmandım. Sonra dedim bu işler bitti, yeter yani, yeter abi. Yine tırmanıyorum ama uçlara falan gerek yok ya. Burasının ilginçliği o kadar serin. Çölde serin işte. Serinlik. Şimdi de şu patikadan inelim bakalım. Gelin şu tepenin üzerinden de bakalım. Bu taraf nasılmış? Bu tarafa bakalım. Derste kalıyor. Ha, burası daha güzel. Bu tarafta ağaçlar da var. Ağaç nasıl olmuyor demeyin arkadaşlar. Kar bile yağabiliyor. Yağabiliyor Suudi Arabistan'da. Bir sürü ağaç var orada. Burada ne kadar az kişi var. Oraya toplanmış. Çinliler yine bildiğimiz gibi Instagram, TikTok, dolunay çıktı. Turistlerin arabaları. Hadi sizin için bir de şuraya çıkayım. Hadi bir de oraya çıkalım. Güneşi görüyor musunuz? Üf. Muhteşem ya. Burası tam fotoğraflık bu. Sana da güzel dağılmış. Harika fotoğraf oldu. Fotoğraf. Abi insanlar acayip yırtınıyor ya kendini fotoğraf çektirmek için. Böyle yüzlerce, binlerce fotoğraf çektiriyorlar ya. Ben 2-3 tane çeker çıkarım. O da yani ayıp olmasın diye kendimin fotoğrafını çekmeyi hiç sevmiyorum ya. Hatıra kalsın. Altlarına sıça iniyorlar öbür taraf şey. Kız düşme sakın. Bak bunlar akıllı. Aynı manzaraya tek kişi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tamam görüyorsunuz nokta şeklinde ama tabii bize daha büyük gözüküyor. Hem dolunay hem de güneş birbirine bakıyorlar. Şahane bir manzara. Atakama Çölü'ne benzettim ben burayı. Şili'deki ay yüzeyi gibi orası da. Zaten Atakama Çölü için ay yüzeyine en yakın, Mars yüzeyine miydi? Ay yüzeyine en yakın yer derler. Bence burası da böyle. Evet, şimdi Suudi çöllerinde gün batımını izleyeceğiz. Bakalım dünyada gördüğüm en güzel gün batımlarından bir tanesi burada olacak mı? En güzeli nerede gördüm? Komodo Adası'nda gördüm. Denizin üzerinde bir gece kaldık. Orada gün batımı ve gün doğumu muhteşemdi, kıpkırmızıydı. Şeyde de güzeldi ama. Atakama Çölü'nde. Bakalım burada benzeşiyor mu? Bekliyoruz. Ben hiç sevmem öyle. Herkes o taraftan izliyor. Benim hiç o kadar kalabalık, o kadar gürültü içinde gün batımı niye izleyeyim ya? Burada da aynı batıyor. Yani. Şimdi gün batımını izlerken ve yürürken bir sürü şey dikkatimi çekti. Çok fazla böyle petek petek taş var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tabii uzman değilim, bilmiyorum ama tahminde bulunacağım. Belki bilen vardır aranızda. Burası önceden deniz, onu biliyorum. Okyanus, yani Arap Yarımadası tamamen denizlerin altında ve mikroskopik deniz canlıları toprak altında kalınca, yani denizler çekilip kuruyup burası çöle dönüşünce toprak altında kalıyor mikroskopik deniz canlıları ve bunlar bugünkü petrol zenginliğini oluşturuyor. Petrolü oluşturuyor yani. Çok fazla böyle petek petek şey gördüm. Acaba bunlar şeylerin fosilleri mi? O mikroskopik deniz canlılarının ya da süngere benziyor. Fosilleri mi? Bilen varsa söylesin. Çok gördüm. Yani bu bir örnekti. Daha büyük böyle petek gibi olanları da var. Bu arada güneş batıyor. Herkes terk etti benim diyarı. Herkes oraya gitti. Biz abi daha az görelim ama kafamız şişmeden huzur içinde görelim. Daha iyi değil mi ya? Çinli kızlar yaklaşık 8.000 fotoğraf çekip bunlar da oraya kaçtılar. Daha fazla da olabilir bu arada cidden. Evet, İstanbul kanatlarımın altında. Of, işte arkadaşlar, dolunay iyice yükseldi ve dünyanın köşesi, dünyanın en ucu ve dünyanın sonu. Dünyanın sonunda bir gün batımı. Tepenin üzerinde tekiz ve diğer tepenin üzerindeki 150 tane insan. İlginç.
Arkamda güneş yavaş yavaş batar iken ay iyice yükseldi. Evet, güneş de battı. Güzel ama en güzeli de diyebileceğim bir batış olmadı. Çok güzel ama. Bir de serin serin esmiyor mu? Of ya. Şimdi yemek zamanı. Hadi bakalım. Arap yemekleri nasılmış? Bakın bahsettiğim bu işte, bu kayalar. Birçok var. Demek ki bu yeryüzü şekilleri, eğer ki bunlar ise yeryüzü şekilleri su altında da oluşmuş olabilir. Ben rüzgarlarla demiştim ama sadece su altı ve sonra rüzgarlar şeklinde değiştirebiliriz. Araştıracağım, bu bölge özel. Çünkü dalarken bu tarz deniz altında yapılar çok. Kaya oluşumları. Parti bölgesi burası. It's the party. Yes. Yes. Hey. Evet arkadaşlar, partimiz burada. Some constellation, it's sort of like very close. Thank you. Thank you schön. I think it's something like very close or a special constellation. I haven't got into that. Evet arkadaşlar, bu dolunay 100 yılda 7 ya da 14 defa oluyormuş burada. So it's a special full moon. Okay. Bunu okuyalım arkadaşlar, ben de bilmiyorum. Yaklaşık 2 saat mesafedeyiz Riyad'a. İlginç, çok özel bir ana denk geldiğimi söyledi Alman arkadaşım. Özel anları severiz. Beleş özel an, beleş gıda gibi. Vardı ya bir tane karikatür, beleş gıda. Sos ister misiniz diyor, neden olmasın beleş gıda diyor. Burada da özel bir ay durumu var. Neden olmasın beleş özel durum. Evet arkadaşlar, tahmin ettiğim gibi tavuk, makarna, salata ve pilav. Böyle Alman ve Polonyalı arkadaşlarla yiyoruz. Bon appetit. You nice? Enjoy it? Very nice. Evet, çölde yemeğimizi yedik. Karanlıkta, çöl yollarında. Vallahi bayağı yorulduk ya. Otelimin yakınına geldim. Metro ile değil, arabayla geldim bu sefer. Böyle bir yer görmüştüm. Burası bir kütüphaneymiş. Ne kadar güzel bir kütüphane ya. Ve insanlar, bu kütüphane önünde bir meydan var. İnsanlar çocuklarıyla gelmiş. Kadın erkek eğleniyorlar. Suudi Arabistan'da bayağı bir reform oluyor aslında. Bir çeşit Arap reformu ve Rönesansı yaşanıyor. Çok şey değişmiş. Kadınlar her yerde çalışıyorlar. Bazılarının yüzleri açık, bazıları peçeyle ya da bazıları sadece başörtüsü takmışlar. Hayatın her yerindeler. Araba kullanıyorlar. Bu da yeni olmuş herhalde. Yani yeni derken belki 5-10 sene olabilir. Tam bilmiyorum. Ben ilk defa geliyorum Suudi Arabistan'a. Çok güzel bir ortam var. Hava böyle tam çöl serinliği, güzel. Arkamdaki şeyi görüyorsunuz. Bu meydan daha doluydu geçen. Herhalde birazcık geç kaldım gece. Arkamda gökdelenler. Benim odam gökdeleni görüyor ama şey değil. Yani birazcık kirli camı. Onun için gösteremeyeceğim odamın. Riyad bana pahalı geldi arkadaşlar birazcık. Cidde'deki otel fiyatları daha ucuz. 30-40-50 dolara güzel oteller var ama Riyad belki başkent olduğu için, belki Cidde kadar turistik olmadığı için, bilmiyorum yani, muhtemelen öyle değil. Cidde kadar turistik değil. Cidde'de daha güzel oteller, çok daha ucuz fiyatlara. Burada ben ilk 2 gün 50 dolara kaldım. Sonra 70 küsur dolara çıktı kaldığım otel. Mecbur kaldım. Yani 3 gün kaldım. Ama ilk gün öyle zaten bayağı zorlu bir yolculuğum oldu. Zorlu geçti yolculuk. Öyle taşlar var. Koymuşlar, ne güzel ya. Allah, bayılıyorum ya. Şu meydan olayını biz Türkiye'de, yani yok, Taksim meydanı bile yani düzgün olmadı. Yani burası böyle şehrin ana meydanı değil ya bu arada. Kütüphanenin önüne yapılmış bir meydan ama yemyeşil çimenlerin üzerinde kadınlar piknik yapıyorlar, oturuyorlar. Güzel yani. Şortlu birisi daha gördüm benim gibi. Çoğu insan şort giymiyor ya. Enteresan. Arap dondurmaları. Bak çok iyi ya. Karşıda böyle parfümcüler falan var. Nasıl motorla? Çocuğun motor. Ev yapımı galiba. Hemen bir dondurma alalım. One ice cream, 5 dinar. Yes. Thank you. Şükran. 1,5 dolar. Güzel. Nasıl mutlu oluyorum ama. Çocuklar gibi. Böyle dondurmaları ye. Göreceğim ben tartıya çıktığım zaman. Uzaktan kumandayla akülü arabalar.
Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ciddi'ye gidiyoruz. Ciddi şekilde.